Bir zamanlar sıcak bir evde yaşayan, tüyleri her gün taranan lüks bir ev köpeği ile dağların vahşi kurt ormanın kenarında karşılaştılar. Kurt, köpeğin boynundaki parlak, zilli tasmaya küçümseyerek bakmış. Bu kadar süslü ve ses çıkaran bir şeyin doğada ne işe yaradığını sormuş. Köpek, sahibinin onu çok sevdiğini, özel mamalar verdiğini ve yumuşak yatağında güvende uyuduğunu gururla anlatmaya başlamış. Kurt ise ona rüzgarın peşinden koşmanın, kendi avını takip etmenin ve ay ışığında özgürce ulumanın vahşi heyecanından bahsetmiş. Ev köpeği, kurdun anlattığı bu sınır tanımaz dünyadan büyülenmiş. Kendi küçük bahçesi ve plastik oyuncakları birden ona çok dar gelmiş. "Tasmanı çıkar," demiş kurt. "Sana gerçek bir köpek olmanın, içgüdülerini dinlemenin ne demek olduğunu bizzat göstereyim." Köpek tereddüt etmiş. Sıcak yatağını ve hazır mamasını bırakmak delilikmiş ama içindeki vahşi ataların çağrısı çok daha güçlüymüş. Bir cesaretle başını sallayıp gevşek tasmasından kurtulmuş ve kurdun peşinden bilinmez ormanın derinliklerine doğru koşmaya başlamış. İlk gece çok üşümüş, alışık olmadığı soğuk ince tüylerine işlerken kurt yanına kıvrılıp vücut ısısıyla onu hayatta tutmuş. Sabah karnı guruldamış. Kurt ona mama kabının burada olmadığını, yemeğini kendi zekası ve hızıyla hak etmesi gerektiğini öğretmiş. Günler geçtikçe köpeğin yumuşak patileri nasırlaşmış, koku alma duyusu gelişmiş ve ormandaki her çıtırtının anlamını çözmeye başlamış. Bir gün eski sahibi ormana pikniğe gelmiş. Köpek onun kokusunu alınca kuyruğunu sallamış, eski rahat hayatı onu aniden çağırmış. Sahibi elinde en sevdiği ödül mamasıyla ona seslenmiş ama diğer elinde onu yeniden bağlayacak olan o parlak ve ağır tasma varmış. Kurt çalılıkların arasından sessizce izliyormuş. Dostunun konforlu köleliği mi yoksa zorlu özgürlüğü mü seçeceğini merakla beklemiş. Köpek, sahibine değil kurda doğru dönmüş. Karnının doyduğu ama ruhunun aç kaldığı o eski hayata asla dönmemeye karar vermiş. Sahibi üzgünce uzaklaşırken köpek ormanın derinliklerine doğru bir zafer uluması bırakmış. Artık o tam anlamıyla özgür bir köpekmiş. Kurt ve köpek yüksek bir kayalığın tepesine çıkmışlar. Aşağıdaki dünyaya bakarken artık iki eşit ve güçlü dost gibi yan yanaymışlar. "Artık sürünün bir parçasısın," demiş kurt. Köpek ise ilk kez kuyruğunu değil, tüm benliğini özgür hissetmenin huzurunu yaşamış. Birlikte nehirlerde yüzmüşler, tavşanların peşinden koşmuşlar ve çamurlara bulanarak doğanın tadını doyasıya çıkarmışlar. Kışın zorlu şartlarında aç kaldıkları da olmuş ama birbirlerine sokularak en soğuk ve karanlık geceleri bile sağ salim atlatmışlar. Köpek artık su birikintisine baktığında süslü bir evcil hayvan değil, gözlerinde vahşi bir parıltı olan güçlü ve bağımsız bir canlı görüyormuş. Kurt ona sadece hayatta kalmayı değil, doğanın hassas dengesini ve her canlının yaşam hakkına saygı duymayı da sabırla öğretmiş. Bir akşam orman kenarındaki bir çiftlikte kısa bir zincire bağlı, sürekli havlayan mutsuz ve yalnız bir bekçi köpeği görmüşler. Bizim köpek hemen atılmış, güçlü dişleriyle o paslı zinciri zorlayarak koparmış ve tutsak kardeşini özgürlüğüne kavuşturmuş. Kurt, dostunun bu cesur ve yardımsever hareketiyle gurur duymuş. Gerçek güç, başkalarını da özgürleştirebilmekteymiş. Artık ormanda bir kurt, eski bir ev köpeği ve kurtardıkları yeni dostları, 3 kişilik küçük bir sürü olarak yaşamaya başlamışlar. Mevsimler değişmiş, tüyleri ağarmış ama içlerindeki o macera ruhu ve birbirlerine olan sarsılmaz bağlılıkları hiç değişmemiş. Çevredeki köylerde biri kurt diğeri köpek olan bu sıra dışı ikilinin dostluğu ve özgürlük tutkusu bir efsane gibi anlatılır olmuş. Köpek, boynundaki tasmayı attığı o günü hayatının en iyi kararı olarak hatırlıyor, her sabah güneşe özgürce selam veriyormuş. Gerçek özgürlük, başkası tarafından sunulan konforlu bir kafeste değil, kendi iradenle seçtiğin zorlu ama onurlu yoldadır.